Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Uzun bir zamandır sesimle aranızda olamadım. Bundan sonra ara ara videolarımda sesli bir şekilde konuşacağım inşallah. Evet, şimdi bugünkü tarifim yoğurt yapımı. Belki birçoğumuz için çok kolay ama birçoğumuz için de maalesef her yaptığımızda böyle halen lıkır lıkır süt gibi olabiliyor. Bugün tüm püf noktalarıyla birlikte taş gibi bir yoğurt nasıl hazırlanır onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi ilk olarak benim sütümden almış olduğum 5 kilo taze sütüm var. Oldu ki elinizde eğer taze süt yoksa veya bulma imkanınız yoksa bu yoğurt işlemini pastörize süt ile de yapabilirsiniz. Ama tabii ki sağlık açısından tavsiye edeceğim kesinlikle taze süt kullanmanız. Şimdi sütümü tenceremi daha doğrusu direkt ocağa alıyorum. Sütü kaynamaya bırakıyorum. Şimdi burada çok önemli bir püf nokta vereceğim. Belki birçoğumuz bunu bilmiyoruz. Süt böyle kaynamaya bırakıldığı zaman hiçbir şey yapmadan kaynamaya bırakmayın arkadaşlar. Muhakkak ara ara sütünüzü savurun ki havalansın. Havalandıkça da süt böyle ılımaya başladıkça üzerindeki biriken kaymak tabakası da oldukça fazla olacaktır. Bu yüzden bu işlemi kesinlikle atlamayın. Ara ara 5'er 10'er defa lütfen savurun. Ve içerisine de kepçeyi bırakıyorum ben. Böylece süt kaynadıktan sonra kesinlikle taşma olayı olmamış oluyor. Plastik bir kepçe değil, mümkünse çelik metal bir kepçe kullanmanızı tavsiye ederim bunun için. Şimdi sütümüz kaynadı. Tekrar bir karıştırdım, savurdum. Altını kapatmıyorum. İşte asıl püf nokta şimdi burada başlayacak arkadaşlar. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kısıyorum. En kısa getireceğim. Tekrar tenceremi ocağa alıyorum ve kısık ateşte toplam 15 dakika kadar daha pişirmeye devam edeceğim. Bu işlemi kesinlikle atlamayın arkadaşlar. Böylece sütün içerisindeki suyun buharlaşıp yok olmasını sağlayacağız. Tabii bu 15 dakika içerisinde de yine sütümüzü savurmaya lütfen devam edelim. Tam 15 dakika dolduktan sonra ocağı kapatacağım. Daha sonra sütümü ılımaya bırakacağım. Tabii tamamen soğutmuyorum. Sadece böyle parmağımız içerisine daldırdığımızda ısıya dayanacak kadar olması yeterli. Bakın çok kısa bir zaman içerisinde sütüm ılıdı ve üzerindeki kaymak tabakasını siz de görüyorsunuz. Bu yapmış olduğumuz savurma işleminden kaynaklı. Şimdi serçe parmağımı içine bakın daldırıyorum. 10'a kadar içimden sayıyorum. Eğer ısıya dayanabiliyorsa arkadaşlar o zaman demek ki yeterli ısıya gelmiştir. Hatta böyle 7'ye geldikten sonra artık parmağımı o sıcaklık ısırmaya başlayacak. Yani o şekilde olması gerekiyor. Eğer elinizde termometre varsa 47 derecede artık istemiş olduğumuz sıcaklık olmuş demektir. Ben mayalama işlemi için kavanoz kullanacağım. Sizler isterseniz bu işlemi tencerede veya plastik kaplarda yapabilirsiniz. Üzerindeki kaymakla tereyağı yapabilirsiniz ayırıp veya bu şekilde de yiyebilirsiniz. Yani içerisindeki kaymağı alıp direkt tüketebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi karıştırarak onu yoğurt için kullanabilirsiniz. Ben yoğurt için kullanacağım. Bir kısmını da kasede ayırdım çünkü öğle yemeği de çok seviyoruz. Siz nasıl arzu ederseniz kaymağı o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben yıllardır kavanozda yapıyorum arkadaşlar. Böylece tek seferde tüketme imkanı olmuş oluyor. Her böyle kapağını açtığımda taze taze. Aynı zamanda kavanozda yaptığınız zaman daha geç ekşimesini önlemiş oluyorsunuz. Sulanmasını önlemiş oluyorsunuz. Hani büyük bir tencerede yaptığınız zaman bitmesi uzun süreceği için biliyorsunuz ekşiyebiliyor veya hani içerisinden kaşıkla hani 2-3 gün içerisinde aldıktan sonra bir bakıyorsunuz ki artık yoğurt sulanmış oluyor. Hatta bazen ilk günden dahi sulanmaya başlayabiliyor. Ama kavanozda bu risk tamamen ortadan kalkmış oluyor. Şimdi bakın tekrardan ölçüyorum. Kavanozlara doldururken 2-3 derece kadar da ısısı düşmüş oldu. Ama hiç problem değil. En ideal mayalama sıcaklık derecesi arkadaşlar 41 ile 47 derece arası.
Bu arada istemiş olduğunuz sıcaklıkta yani 41, 42, 43 mayalayabilirsiniz. Şimdi bakın homojen bir hale gelmesini istediğim için içerisine koyacağım mayanın. Bu yüzden dolayı kavanozdan 1 yemek kaşığı süt aldım. Üzerine de 2 yemek kaşığı yoğurt aldıktan sonra güzelce karıştırdım. Şimdi tepsimin üzerine de yoğurtla yani pardon sütle aynı ısıyı sağlaması açısından temiz bir mutfak havlusu yerleştirdim. Böylece direkt tepsinin soğuk tabanına değmemiş oluyor. Şimdi mayamdan birer tatlı kaşığı kavanozlara dolduruyorum. Ve güzelce karıştıracağım. Böyle her bir kavanozda karıştırma işlemini yaparken 5-6 tur dönmenizi tavsiye ederim. Böylece iyice maya her tarafa yayılmış olacak. Evet, sıra geldi kavanozlarımızı uykuya yatırmaya. Bu işlem için fırını kullanacağım ama fırının ısısını ayarlamıyorum, derecesini ayarlamıyorum. Sadece fırını uyuma yeri olarak arkadaşlar kullanacağım. Tepsimi fırına koyduktan sonra kapağını kesinlikle 6 saat veya 8 saat boyunca açmıyorum. Ben genelde gece mayalıyorum, sabahleyin de fırından alıyorum. Siz sabah yapacaksanız bu işlemi en az 6 saat, en fazla da 8 saat bekletebilirsiniz. Evet, bu arada mayalama işlemi devam ederken ben size yine hazırlamış olduğum peyniri göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oldu. Onun da tarifi yakında gelecek. Evet, bakın geceden mayalamıştım. Sabaha doğru fırınımın kapağını açtım. Çok güzel bir şekilde mayalanmış. Çok da böyle güzel kokuyor. Şimdi ne yapacağım ben bu aşamada? Oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Oda sıcaklığına gelmesi için bir 10-15 dakika yeterli arkadaşlar. Sonrasında kapağını kapatmadan buzdolabına alacağım. 4-5 saat kadar buzdolabında dinlenecek. 4-5 saat sonra kavanozlarımın kapağını kapatacağım ve bir gece daha bu şekilde dinlenmeye bırakacağım. Ertesi gün artık yoğurdumuz tüketilmeye hazır hale gelmiş olacak. Dikkat ettiyseniz üzerinde hiçbir şekilde su yok arkadaşlar. Bunun nedeni de işte ilk başta da belirttiğim gibi yapmış olduğumuz havalandırma işleminden kaynaklı. Evet, bir gece dinlendi. Şimdi kapağını açalım, bakalım yoğurdumuz nasıl olmuş. Evet, üzerindeki kaymak tabakasını görüyorsunuz. Zaten ben sütün kaymağının da hepsini almamıştım. İçerisinde bir miktarını bırakmıştım. Öyle daha çok seviyoruz. Daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle kaşıkla alıyorum. Yoğurdun kıvamını size göstermek istiyorum. Bu kaymak tabakası. Tekrar bakın daldırıyorum. Oldukça sert bir yoğurdumuz oldu. Eğer vermiş olduğum püf noktalara dikkat ederek yaparsanız inanın tutmama oranı kesinlikle sıfır diyorum size ve sulanma imkanı da yok. Aynı şekilde bir yoğurt elde etmiş olacaksınız. Bakın, hatta şöyle ters çevirip göstermek istiyorum. İstediğiniz kadar kavanozu aşağıya doğru dikin. Kesinlikle akma veya dökülme söz konusu değil. Taş gibi demiş olduğumuz kıvamı yakalamış olduk. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin diyorum. Yorumlarınızı sabırsızlıkla bekleyeceğim. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.